Herkese selam. Bugün kek kalıptan nasıl çıkartılır, parçalanmadan, dağılmadan, yapışmadan keklerinizi şıp diye kalıptan çıkartmak isterseniz vereceğim püf noktaları mutlaka uygulayın. Eğer uygularsanız videonun sonunda gördüğünüz gibi tüm aşamaları da baştan sona zaten vereceğim. Kekleriniz böyle dağılmadan, rahatlıkla, hiç sizi zorlamadan çıkacaktır. Bu birinci kekimiz. Bu da ikinci kekimiz. Lütfen videoyu baştan sona dikkatli bir şekilde dinleyin ve uygulayın. Bundan sonra bu püf noktaları uygularsanız kekleriniz hiçbir zaman kalıba yapışmayacak ve sizi hiç zorlamayacak. Hazırsanız hadi başlayalım. 3 adet yumurtamı borcama kırıyorum. 1,5 su bardağı toz şekeri de ilave ediyorum. Bu şekilde hafif bir kek oluyor. Çok tatlı olmuyor. Mayonez kıvamına gelene kadar el mikseriyle çırpacağım. Bu işlem çok önemli. 5-6 dakika boyunca çırpıyorum. Kıvamımız bu. 1 su bardağından 1 parmak eksik ayçiçek yağımı ilave ediyorum. Her sıvı ekleyişimde ayrı ayrı çırpıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik oda sıcaklığındaki günlük sütümü ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu. 3 su bardağı da un ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağıdır. Bir çimdik tuz ilave ediyorum. 2 adet hamur kabartma tozu, 1 adet de vanilin ilave ediyorum. Vanilya yani. Mutlaka da unun üzerine ilave ediyorum bakın. Spatula ile önce birazcık şöyle karıştırıyorum. El mikseriyle de çırpıyoruz. Un kaybolana kadar çırptım. 3 adet de portakal kabuğu rendesini ilave ediyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar kek kalıbından rahat çıkmasını istiyorsanız yapışmadan, ikiye bölünmeden mutlaka içerisine tereyağı koyuyoruz. Ayçiçek yağı artık koymuyorum. Bu şekilde denediğim yöntemlerle kek kalıptan tereyağı koyduğunuz zaman çok daha rahat çıkacak. Birkaç işlem daha yapacağız. Kek kalıbımın her yerini bakın, her noktasını tereyağıyla güzelce yağladım, fırçaladık. Fazla olan tereyağını da içerisinden zaten alabilirsiniz. Birinci işlemimiz bu. İkinci işlemimiz de içerisine un serpiştiriyorum. Bakın. Her köşesine şöyle de kalıbı vuruyorum. Eğer bu yöntemleri yaparsanız kesinlikle kekiniz yapışmayacak. Garantili bir yöntem. Her yerine serpiştirdim. Köşelerine de bakın getirdim. Fazla unu da lavaboya silkeliyorum. Fazla unu da almış oldum. Kek iç harcımızdan şöyle bir defa daha havalandırıyorum. Kek kalıbının içerisine de döküyorum. Fırınımı da 170 derecede önceden ısıttım. Kapağını da kapatıyorum. 45 dakika süreye ayarlıyorum. 170 derecede alt üst modda 45 derecede pişireceğiz. 45 dakika geçti. Kekimizi şimdi kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişmiş.
Şimdi bu kısım çok önemli. Üçüncü aşamamız da burada. Bakın ıslak bezim var. Üzerine kek kalıbımı koyuyorum. Bez ısındıkça da 1-2 defa suyunu sıkıp gene ıslatacağım. Soğuk bir şekilde altına koyacağım. Bu şekilde soğumasını bekleyeceğim. Kek kalıbımız iyice soğudu arkadaşlar. Islak bez koymuştuk altına, biliyorsunuz. Şimdi çevireceğiz. Şöyle birazcık bekliyorum. Bakın şıp diye nasıl çıkıyor. Sizinle beraber canlı canlı çevirdim. Gördüğünüz gibi kekimiz çok rahat bir şekilde çıktı. İçini de gösteriyorum. Herhangi bir şekilde parçalanma yok, yapışma yok. İçine de, üzerine de bakın yaklaşıyorum. Telefonu da çekeyim. Şöyle yakın çekim yapıyorum size. Gördüğünüz gibi şu an tabii ki sıcak. Bu da ikinci kek kalıbım. Bakın bu da ıslak bezin üzerinde duruyor. Kek kalıbımın iyice soğumasını bekliyorum. Bu kekimiz, bu işlemleri benim gibi yaparsanız evinizde şıp diye parçalanmadan, kırılmadan rahat bir şekilde çıkacaktır. Keklerimiz soğudu. Gördüğünüz gibi kolaylıkla da çıktı. Deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Videolarımızda birçok pratik tarifi de bulabilirsiniz. Ailemize katılın. Yeni tarifleri de kaçırmayın.